Öncelikle herkese merhabalar dostlar, ben Kerem. Bugün sizlere Fate of World modunun Remastered Edition versiyonunun kısa bir ön tanıtımını yapmaya çalışacağım. Neler ekleyeceğimizden ve şu ana kadar neler eklediğimizden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle neler ekleyeceğimizden, modda ne gibi özelliklerin bulunacağından sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere Fate of World hala kanalın en çok görüntülenen videosu ve içerisinde sadece 14 tane senaryo var. Bunun dışında da çok fazla bir özellik yok. Dolayısıyla sadece 14 senaryosuyla, ama güzel senaryolardı, şimdi hakkını yemeyelim. Sadece içerisinde bulunan 14 senaryoyla bu kadar ün salan bir modu Remastered Edition'ını bir de düşünün. Çünkü Remastered Edition'da kat kat fazla özellikler bulunacak ve şimdi ben size bu özelliklerden bahsedeceğim ve tamamladığımız kısımları da göstereceğim. Öncelikle modda her 50 yılda bir senaryo bulunacak. Milattan önce 100 yılından 2020 yılına kadar. Yani milattan önce 100, milattan önce 50, 0, 50, 100, 150, 200. Yani düşünün, moda bir gireceksiniz abi. Her 100 yıldan 2 tane senaryo. Hangisini oynasam diye düşüneceksiniz yani büyük bir ihtimalle. Çünkü gerçekten bayağı güzel, bayağı fazla senaryolar olacak. Üstüne üstlük World War 1, Cold War gibi ya da World War 2 gibi önemli büyük savaşları konu alan senaryolarda eventlerde bulunacak dostlar. Bunun dışında gördüğünüz üzere şık bir user interface, yani kullanıcı arayüzü de tasarlamaya çalıştık şöyle. Güzel ikonlar ekledik oyuna. Hemen şöyle bir oyna deyip göstermek istiyorum ben size ikonları. İşte altın ikonu olsun, gelir ikonu olsun, teknolojideki ikonlar olsun, gördüğünüz üzere teknoloji ikonu, altın ikonu. Hemen şu teknoloji ikonlarını da göstereyim. Gördüğünüz üzere ekonomi büyümesi, vergi geliri, yönetim, hepsi araştırma, hepsi daha gerçekçi, daha güzel, biraz daha EU4 tarzına dönüştürülmeye çalışıldı. Dolayısıyla yeni ikonlarda modun özelliklerinden sadece bir tanesi. Bunun haricinde modda 20'den fazla müzik bulunacak dostlar. Yeni müzik bulunacak 20'den fazla. Ve arka plan gerçekten de bayağı bir güzel oldu. Neden arka plandan bahsediyorum? Çünkü bildiğiniz üzere Fate of World'un arka planı birazcık iç karartıcı bir arka plan, değil mi? Yani bence öyleydi. Biraz iç karartıcı bir arka plandı. Dolayısıyla Fate of World'un Remastered Edition'da World Plus'ın arka planıyla Fate of World'un ilk sürümünün arka planını birazcık karıştırarak ortaya şöyle bir arka plan çıkarmaya çalıştık. Ve bence başarılı olduk, çünkü gerçekten güzel göründüğünü düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence şu görüntü gayet yeterli, gayet güzel, gayet hoş duruyor dostlar. Şimdi bir diğer özelliği de buydu. Bir diğer özelliğinden bahsedeyim şimdi sizlere. Şimdi bildiğiniz üzere Age of Civilization skin'i kendi haritasında nehirlerin sayısı birazcık az. Yani Tuna Nehri bile yok. Avrupa'nın en uzun nehri Tuna bile yok. Dolayısıyla Age of Civilization skin'in kendi haritasına da ufaktan bir eklemeler gerekiyor. Ve bunu yapacağız dostlar. Age of Civilization skin'in kendi haritasına kanallar, işte burada Süveyş kanalı olsun, burada Panama kanalı olsun, Danimarka'da Kiel kanalı olsun. Bunun gibi kanallar ekleyeceğiz dostlar. Üstüne üstlük dediğim gibi nehirler de eklemeye çalışacağız. İnce ama güzel görünecek nehirler eklemeye çalışacağız dostlar. Şimdi isterseniz kısadan bir senaryo tanıtımlarına geçelim. Ne dedik? Her 50 yılda bir senaryo bulunacak dedik. Fakat tabii ki de şu anda bunların hepsinin tamamını tamamlamadık. Ben şimdi sizlere şöyle en aşağıdan başlayarak tamamladığımız senaryoları bir göstermeye çalışacağım. Öncelikle 0 senaryosu Urdak Reis tarafından tasarlandı. 5 Mayıs 0 tarihinde başlıyor ve 264 adet medeniyet bulunuyor abi. Hemen şöyle bir haritayı gösterecek olursak, Afrika'daki bazı kabileleri eklemeyi de unutmadık. Amerika'daki kabileleri de eklemeyi unutmadık. Avrupa'daki kabileleri de eklemeyi unutmadık. Asya'da hemen hemen her yeri yaptık ki bütün senaryolarda böyle olacak dostlar. Yani bütün senaryolarda bütün toprakları gerekli ülkelere vermeye çalışacağız. Yani boş toprak kalmayacak diyebiliriz. Tabii ki de buralar boş kalmak zorunda. Buralarda devlet yok zaten de. Gerekli yerler kesinlikle doldurulacak, emin olabilirsiniz. 0 senaryosu böyleydi. 5 senaryosu zaten oyunda mevcut. Ve 50 senaryosu benim tarafımdan tasarlandı. 240 adet medeniyet bulunuyor ve 5 Mayıs 50 tarihinde başlıyor. Bu da aynı 0 senaryosu gibi bütün toprakların bulunduğu, bütün oynanabilir eyaletlerin gerekli devletlere verildiği güzel senaryolardan bir tanesi. Bunu da yine indirdiğinizde denemenizi öneririm. 0 senaryosu, 50 senaryosu, 100 ve 150 henüz tamamlanmadı. Ben şimdi sizlere 200 senaryosunu bir göstereyim. 200 senaryosu da Urdak Reis tarafından tasarlandı. 253 adet medeniyet bulunmakta. Yine aynı 0 ve 50 gibi bütün coğrafyayı eklemeye çalıştık dostlar. Burada bu senaryoda Hindistan birazcık daha karmaşık. Liang devleti kurulmuş Han hanedanından koparak vesaire. Bunun gibi farklılıklar mevcut dostlar. Şimdi 200'den sonra bayağı bir kopuyor yalnız. Bayağı bir yapmadığımız senaryo var. 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550'den sonra tabi yapacağız bunların hepsini abi. 4 kişilik, 5 kişilik bir ekibimiz var. 4 kişi senaryo yapımında çalışıyor. Toplamda 50 civarı senaryo bulunacak. Herkese yaklaşık bir 9 senaryo falan düşüyor. Paylaştığımızda böyle oldu. Dolayısıyla her gün herkes bir senaryo yapsa
Bu modu hani 2 haftaya falan rahat bir şekilde çıkarabiliriz. İdeolojiler de bu arada bir yandan yapılmaya devam ediyor. İdeolojileri söylemeyi unuttum bu arada. İdeolojilerin de yapımı arkadaşlar kaldığı yerden devam ediyor. Bildiğiniz üzere Fate of World'un ilk sürümünde ideolojileri şöyle yapmıştık. İdeolojiler yoluyla oyuna yeni dinler eklemiştik fakat bu birazcık işi karıştırmıştı açıkçası. Ve biz de Fate of World'un ilk versiyonunda hatamızı anladık. Şimdi Remastered Edition'da daha gerçekçi bir ideoloji sistemi yapmaya çalışıyoruz. Nasıl bir şey abi? Sadece gerçekten olması gereken ideolojiler mevcut olacak. Dinleri falan karıştırmayacağız araya. İşte meşrutiyet olsun, nazizm olsun, sosyalizm olsun, bunun gibi gerçekten bulunması gereken bir sürü, ama tabii ki de 3 tane değil, bayağı bir ideoloji ekleyeceğiz dostlar. Şimdi dilerseniz 600 senaryosunu da hemencik bir göstereyim. 5 Mayıs 600 senaryosu 220 adet medeniyet bulunuyor dostlar. Ve yine diğer senaryolar gibi bütün haritanın bulunduğu bir senaryo. Bu senaryo birazcık daha farklı. Göktürk Kağanlığı ve Göktürkler ayrı olarak geçiyorlar. Farklı kağanlar tarafından yönetiliyor diye hatırlıyorum ben. Sui Hanedanı var Han Hanedanı'nın yerine. Hindistan yine bildiğimiz gibi kabileler halinde. Roma İmparatorluğu yıkılmış, ikiye bölünmüş ve Batı Roma İmparatorluğu zaten çoktan yıkılmış. Bizans İmparatorluğu ayakta duruyor sadece. Avrupa'da Batı Frank Krallığı, Vizigotlar, işte Doğu Frank Krallığı, Saksonya Elektörlüğü gibi ülkelerin hakimiyeti mevcut. Avar Kağanlığı yine Kırım'dan Balkanlara kadar uzanan bir ülke halinde. 600 senaryosundan sonra tamamladığımız senaryoları da hemencik bir göstereyim. Bütün senaryoları tanıtmaya çalışacağım. 1200 senaryosu zaten oyunun kendi haritasında da bulunan bir senaryo. 1440 da aynı şekilde ve 1550 senaryosu bizim tasarladığımız senaryolardan bir tanesi. 259 adet medeniyet bulunuyor ve benim tarafımdan tasarlandı abi. Gördüğünüz üzere gerçekten güzel bir senaryo. Bu arada şu Ankara'yı Osmanlı'ya vermeyi unutmuşuz. Videodan sonra veririm abi orayı, sıkıntı yok. Bu senaryoda da yine bütün gerekli toprakları vermeye çalıştık. Gerekli olan devletlere. Güzel bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Yine indirdiğinizde oynayabileceğiniz, önerebileceğim senaryolardan bir tanesi. 1550 senaryosundan sonra da 1600 senaryosu yine benim tarafımdan tasarlandı ve 188 adet medeniyet bulunmakta. Hemen şöyle bir uzaktan bunu da göstereyim abi. Çok fazla senaryolar hakkında açıklama yapmayacağım. Zaten neyin ne olduğu gayet belli abi. İşte Çin karışık biraz, Tibet, Ming Hanedanı ve Moğolistan arasında bölünmüş. Batıda biraz daha batısında Karahanlıların hakimiyeti mevcut. Osmanlı İmparatorluğu daha doğrusu Afrika'nın kıyı şeritlerinin büyük bir bölümünde hakimiyeti sürüyor vesaire abi. Yine dediğim gibi hani böyle çok anlatmaya gerek yok. Zaten görüyorsunuz abi senaryoyu. Kendi fikirlerinizi kendiniz üretebilirsiniz senaryolar hakkında ve fikirlerinizi de yorumlardan bana iletebilirsiniz abi. Eleştirilere açığız. 1600 senaryosundan sonra da 1700 senaryosu 111 adet medeniyet bulunuyor ve yine benim tarafımdan tasarlanmış bir senaryo. Bu senaryoda Osmanlı sınırları birazcık yanlış olabilir abi. Bunu kesinlikle düzelteceğiz, merak etmeyin. 1700 senaryosu düzenlenecek dostlar. Şu anda tam olarak bitmiş hali değil bu 1700 senaryosunun, daha düzenlenecek. Hemen başka bir senaryoya geçelim. 1700 senaryosu tamam. 1750 senaryosu yine benim tarafımdan tasarlandı. 10 Haziran 1750'de başlıyor ve 120 adet medeniyet bulunmakta dostlar. Şöyle bir yine uzaktan haritayı gösterdiğimde dediğim gibi siz kendi fikirlerinizi kendiniz zaten oluşturacaksınız harita hakkında. Bu senaryonun güzel olduğunu düşünüyorum bu arada. Zevkli bir senaryo olacaktır. Siz de eğer oynadığınızda zevk alırsanız abi çok seviniriz yani. Çünkü senaryolara bayağı bir emek veriyoruz abi. Hataları belirtirseniz de hataları yine düzeltiriz, hani sıkıntı yok. Zaten belirttiğiniz hatalar sayesinde senaryoları, modları daha çok geliştiriyoruz. 1750 senaryosu da tamam ve şimdi Victoria Napoleon'un kendisinde var. 1850 senaryosu 99 adet medeniyet bulunuyor ve yine benim tarafımdan tasarlanan senaryolardan bir tanesi abi. Gördüğünüz üzere 1850 yılında geçen bir senaryo. Yine anlatacak fazla bir şey yok hani. Siz zaten oynadığınızda zevki alırsanız hani anlatacak da fazla bir şeye de gerek de yok zaten. 1850 senaryosu da böyle dostlar. 1850'den sonra hangi senaryo geliyor? Hemen bakalım. 1900 senaryosu. 1900 senaryosu da benim tarafımdan tasarlandı. 74 adet medeniyet bulunuyor ve 9 Ağustos 1900 tarihinde başlıyor dostlar. 1900 tabii ki de biraz daha artık ilerlemiş bir yıl. Daha çok modern dünyaya, modern günümüze daha çok yakın bir senaryo. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, yani zaten Amerika'ya baktığınızda direkt günümüz modern dünyasını görüyorsunuz diyebiliriz. Sadece şurada işte Birleşik Krallık, Fransız Guyana'sı falan var. Kanada'nın doğusunda bir Birleşik Krallık hakimiyeti var. Onun haricinde Amerika tamamen modern dünya diyebiliriz. Asya'da da Çin Hanedanı ve Britanya Hindistanı vesaire. Osmanlı İmparatorluğu tabii ki de eski gücünü kaybetmiş. Birleşik Krallığın sömürgeleri vesaire mevcut. Bu da böyle bir senaryo dostlar. 1919 senaryosu bulunmayacak mı? Hatta belki de koyarız, bilmiyorum. Great War, 2. Dünya Savaşı, 1950 senaryosu dostlar. Soğuk Savaş senaryosu da diyebiliriz buna. 92 adet medeniyet bulunuyor ve benim tarafımdan tasarlandı dostlar.
Gördüğünüz üzere Afrika bu durumda, Avrupa zaten bildiğimiz gibi Almanya ikiye ayrılmış durumda. Almanya ve Doğu Almanya olarak, Sovyetler Birliği ve Sovyetler Birliği'nin kuklaları abi Doğu Almanya, Çekoslovakya, Macaristan, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Polonya ve Moğolistan olarak geçiyor. Diplomasi haritasında zaten açtığımızda şu şekilde Sovyetler Birliği'nin yayıldığı coğrafyayı görebiliyorsunuz. Vasallarıyla beraber yayıldığı coğrafyayı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz dostlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ittifakları var. Dünyaya şöyle baktığınızda zaten dünyanın yarısı Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifakı. Dolayısıyla bu senaryoda Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında geçen soğuk savaşı anlatan bir senaryo olacak. Bu senaryoda eventlerde bulunacak dostlar. Başka tanıtacağımız bir şey 2000 senaryosu abi. 2000 senaryosu benim tarafından yapıldı. 224 adet medeniyet bulunmakta. Zaten günümüz dünyasıyla tamamen aynı diyebiliriz. Az çok diyebiliriz. Tek farkı Sırbistan ve Kosova. Evet, sanırım Kosova topraklarında Yugoslavya Krallığı hakimiyeti mevcut. Bunun haricinde bir yerde daha değişiklik vardı diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Sanırım yanlış hatırlıyorum abi. Sanki bir yerde daha değişiklik vardı ama. Neyse. Bu da böyle bir senaryo dostlar. Yani 2000 senaryosu zaten günümüze çok yakın. Sanırım Hoi 4'te ya da Evo 4'teydi. Hangisinde bilmiyorum ama Millennium Dawn olarak geçen bir mod ya da öyle bir senaryo vardı. Biraz da ona benzetebilirsiniz bu senaryoyu. Güzel bir senaryo bu da. Yine modern dünyadan sıkıldıysanız hani sizi bir 20 yıl gerisine götürecek bir senaryo dostlar. Evet, o zaman senaryo tanıtımlarını da artık burada bitirelim isterseniz abi. Hemen hemen her şeyi sizlere tanıtmaya çalıştım. Yeni şekillendirilebilir medeniyetler, yeni liderler, yeni lider resimleri, yeni kullanıcı arayüzü, yeni arka plan ve daha birçok özellik, yeni müzikler, yeni ideolojiler, bir sürü özellik bulunacak dostlar modda. Gerçekten mod çıktığında bir deneyip oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü eski Fate of World'un, hani eski Fate of World'un güzel olduğunu düşünen insanlar o zaman bunun inanılmaz bir mod olduğunu düşüneceklerdir. Kesinlikle add-on gibi saçma sapan modlardan bence daha güzel. Videoyu da artık burada bitirelim dostlar. Açıklamadaki linklerden Discord grubumuza katılabilir. Bizleri Twitter'dan takip edebilir. Bahane Games sitesinden bizlere minimum 3 TL bağışta bulunabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.